Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizlere bugün özellikle İstanbul'da çok böyle ikram edilen özel günlerde, davetlerde, sünnet düğününde, nişanlarda zerde vardır. Zerde tatlısı su ile hazırlanır. İçinde dolmalık fıstık, kuş üzümü ve safranla hazırlanan zerdeyi sütlaçla buluşturacağım. Anne sütlacıyla zerdeli sütlaç olacak. Neler varmış malzemelerimizde? Her şeyimiz tamam, eksik bir şey yok. 1 litre süte ihtiyacımız var. Kıymetli seyircilerim, 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı nişasta ve burada haşlanmış pirinç olacak. Sevgili seyircilerim, bir anne sütlaçı olup sonra diğer üst bölümünde, zerdeli bölüme geldiğim zaman su, şeker, kuş üzümü, nişasta, dolmalık fıstık ve burada zerdeçal var. Asıl orijinali safrandır. Safran da çok pahalı bir üründür. Yoksa da B planında zerde imdadımıza yetişiyor. Kıymetli seyircilerim, çok hafif, müthiş güzel, görsel de güzel bir tatlı için hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyorum. Önce pirinci alıyorum, yıkıyorum. Pirinci haşlamamız gerekiyor. Güzel, yumuşacık oluncaya kadar pirinci haşlıyorum. Zerdeli sütlaç hazırlıyorum sizler için. Bir kaseye şimdi yarım çay bardağı kuş üzümünü alıyorum. Buranın üzerine sıcak su verip üzümün ıslanmasını istiyorum. Biraz yumuşasın, güzel olur. Orada beklerken şimdi pirincimizi önce ne yaptık? Yıkadık. Bir tencerenin içerisine aldım. Bir çay bardağından bir parmak eksik pirinci. 3 su bardağı su verip kısık ateşte ağırdan pişirdim sevgili seyircilerim. Şimdi tencereye 1 litre sütü alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 litre süt geliyor. Şeker, süt birlikte kaynayacaklar. Kaynadıktan sonra içerisine haşlamış olduğum pirinçleri ilave edeceğim. Sonra da nişastayla kıvamını bağlayacağız. Sevgili seyircilerim, zerdeli sütlaç hazırlıyorum. Hatta zerdeli anne sütlaçı. Evet, şu anda süt şekerle birlikte kaynadı görüyoruz. Buraya haşlamış olduğumuz, yalnız pirinç taneleri güzel haşlanmış olmalı. Püf noktası kıymetli seyircilerim. Buradan sadece 1 kaşık ayıracağım zerdesine pirinç koymak için. Onun dışındakilerin tamamını buradaki anne sütlaçının zemin bölümünü oluşturuyor. Bakın şuradan şöyle 1-2 kaşık kadar. Hatta 1 kaşık yeterli, şöyle tepeleme dolu ayırdım. O zerdesinde çünkü yer alması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi pirinç, şeker, süt buluştular. Buraya limon kabuğu rendesi veya vanilya ilave edebilirsiniz. Vanilyayı şimdi ilave ediyorum. Güzel koku verir çünkü. Evet, vanilyayı da ilave ettim. Burası hemen kaynarken biz ne yapıyoruz? Şurada 2 çorba kaşığı tepeleme dolu mısır nişastamız var. Her markaya göre değişebilir. Kıvamını şimdi sizlerle paylaşacağım. O şekle gelinceye kadar nişastayla kıvamını bağlamamız gerekiyor. Burada bir kase içerisine aldım. Üzerine süt verdim. Süt veya su. Her ikisi de olur kıvamını açmada. Mısır nişastası olursa daha güzel oluyor. Yoksa da buğday da olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız hangisine müsaitse onunla hazırlayabilirsiniz. Süt, pirinç, şeker, vanilya. Şu anda tencerenin içerisinde. Canım benim, kaynar mısın lütfen? Bakın kaynamaya başladı. Hemen şöyle bir karıştırayım. Pirinçler mümkün mertebe ince taneli olmasına özen gösterelim. Varsa, yoksa da baldo da olur. Çünkü baldolar biraz büyük oluyor. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi ortadan şöyle tam karıştırdığım yere bir yarısını dökeyim önce. Kıvamını görelim. Acele etmeyin. Burası çok önemlidir. Acele hareket ederseniz ya çok katı olur ya çok sulu olur. Kontrol daima sizde olmalı kıymetli seyircilerim. Bakın ısıyı yükselttim. Kaynadı. Şu an akıcı. Biraz daha veriyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi kontrol edeceğim. Burada çırpma teliyle yaptığımız kontrol bizi yanıltabilir. Burada hemen kepçeyle kontrolümüzü yapmamızda fayda var. Kıymetli seyircilerim, geldim. Vah! Çok güzel görünüyor. İşte böyle. Koyu ama akıcı. Görüyor musunuz?
tam istediğimiz kıvamda olmuş. Sevgili seyircilerim, şöyle hemen bir taşım kaynatıveriyorum ve ondan sonra kaselerimiz hazır burada. Ocağımızın ateşini artık kapatabiliriz. Sevgiyle hazırlanmış, güzel iyi niyetlerle, düşünceyle, sevgiyle hazırlanan güzel bir sütlaç tarifi. Şimdi anne sütlaçında kıymetli seyircilerim yarıdan biraz fazla koyalım. Şurada biraz zerdeçalı koyacak yer ayırıyoruz. Hepsini bu şekilde yerler bir parmak mesafe ayırıyorum. Paylaştırıyorum kaselere. Sevgili seyircilerim, sütlaçlarımızı balkona koydum soğuması için. O sırada şimdi soğurlarken, çünkü sertleşmesi gerekiyor. Sertleştikten sonra sosun yapımına geçiyoruz. Burada 4 su bardağı suyumuz var. 4 su bardağı suyu koydum. Soğuk su yalnız. Buraya şimdi ocağımızın ateşini yakıyorum. 1 su bardağı toz şeker. Az şekerli sevenler bir parmak eksik koyabilirsiniz şekerini. Evet, şimdi şeker, su burada. Buraya kıymetli seyircilerim 2 tatlı kaşığı mısır nişastası veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 tatlı kaşığı zerdeçal. Zerdeçal sağlık açısından çok faydalı kıymetli seyircilerim. Mümkün mertebe zerdeçal yemeye özen gösterelim. Sağlık açısından çok faydalı. Evet, şimdi zerdeçalını da koydum. Nişastasını ilave ettim. Kaynamaya başlayınca burası ayırmış olduğum 1 kaşık pirinç, yarım çay bardağı kuş üzümü ve 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık. Dolmalık fıstık varsa koyun, yoksa da problem yok. Şimdi kaynıyor. Ondan sonra diğer üçlü malzemeyi de ilave ediyorum. Soğumuş olan, koşup hemen gidip balkondan sütlaçları alıp geleceğim. Burası hazır olunca. Sevgili seyircilerim, zerdeçalını biraz fazla koymuşum. İsterseniz azaltabilirsiniz. Kıymetli seyircilerim. Şimdi kıvamı şu anda oldukça akıcı. Mutfakta çareler bitmez. Hemen 1 tatlı kaşığı daha mısır nişastasını yarım çay bardağı, yarım su bardağından biraz daha az su ile karıştırıyorum. Bakın şimdi böyle bir şey başımıza geldiği zaman ne yapacağımızı da hemen şimdi sizlerle paylaşıyorum. Eritiyoruz ve hemen direkt tencereye döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nişasta bu konuda her vakit kurtarıcıdır. Tamam. 3 tatlı kaşığı dökmüş oldum. Sevgili seyircilerim, nişastayı güzel. Şu anda kıvamı aslında gayet de güzel, bakın. Tam böyle portakal renginde. Şimdi neler geliyor buraya? Pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstığı ilave ediyorum. Ocağın ateşini kapatıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sütlaçların üzerine döküyorum. Evet, başlıyorum üzerine dökmeye. Bu malzemeleri döktükten sonra uzun uzun kaynatmaya gerek yok. Bir taşım kaynasın, yeterli olacak. Şimdi pirinç, kuş üzümü ve dolmalık fıstık geliyor. Sevgili seyircilerim, sütlaçlarımızı balkona koyduk. Sertleşmişler ama bir canlı da nasiplenmiş. Bizim sütlacın bir tanesinin bir tarafını bir canlı yemiş. Vallahi ne yemiş olabilir bilemiyorum ama muhtemelen kedi yemiş olabilir diye tahmin ediyorum. Bu da onun nasibiymiş. Bunu böyle kenara ayırıyoruz. Evet, zerdeli sütlacımız da şöyle güzel ilk sıcaklığı çıktı. Zerdeli bölümün ve şimdi getiriyorum sütlaçlarımızın üzerine. Şöyle birer kepçe paylaştırıyorum. Kuş üzümü, dolmalık fıstık içerisinde. Ama sertleştikten sonra koyalım, yoksa aşağıya doğru delip iner. Kıymetli seyircilerim, ilk sıcaklığı da çıksın böyle. Benim yaptığım gibi yaparsanız çok güzel olacaktır. Narla süsleyebilirsiniz üzerini. Narla da güzel olur tamamen sertleştikten sonra. İnşallah sizler için güzel bir tarif paylaşmışımdır. Çok hafif bir tatlı kıymetli seyircilerim. Bunu tadanlar tarifini sizden isteyecekler Allah'ın izniyle. Efendim, sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum kıymetli seyircilerim. Elimden geldiğince sizlerin için mutfağınızda yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.